Şu dünya telaşında kendimize vakit ayırmaya bir türlü zaman bulamıyoruz, değil mi? Sanki günlük 24 saat bize yetmiyor gibi. Peki ya gerçekten bir gün 30 saat olsaydı? Üzerinde yaşadığımız gezegenin hareketlerini etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Karalarla sürekli sürtünme halinde olan büyük okyanus kütleleri ve onu itip çeken ayın gelgit etkileri, yer altındaki kaynayan magma tabakası ve dahası. Tüm bunlar kendi halinde dönüp duran dünyamızı rahat bırakmıyor ve dönme süresini etkiliyor. Çoğunlukla yavaşlatacak biçimde. Diğer çoğu şey gibi biz bu yavaşlama etkisini hissetmiyoruz. Bir yılda gerçekleşen süre farkı milisaniyeler düzeyinde. Etrafımızda farkına varmadığımız öyle çok değişim var ki. Evrende olup bitenleri aktardığımız YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Önce gelin 24 saat nedir biraz ondan bahsedelim. Bildiğimiz gibi yeryüzü kendi ekseni etrafında dönüyor. Çok uzaktaki yıldızları hedef alarak eğer yerin 360 derece dönmesini ölçecek olursak bu süre yaklaşık 23 saat 56 dakika olur. Astronomide buna yıldız günü diyoruz. Fakat yıldızlara göre değil de etrafında dolandığımız güneşe göre ölçüm yapınca süre değişiyor. Çünkü geçen bir günlük süre boyunca aynı zamanda güneş etrafında az da olsa bir yol alıyoruz. Kısacası güneşi tam olarak aynı konumda görebilmemiz için geçmesi gereken süre 24 saat. Az önceki süreye 4 dakika eklediğimizi fark etmişsinizdir. Daire 360 derece, bir yıl 365 gün. Yani güneşi aynı noktada görmek için dünyamız her gün yaklaşık 1 derece daha dönmeli. Bu da 4 dakikaya denk geliyor. Yerin dönmesiyle ilgili en bilindik olay Leon Foucault'un Paris'te gerçekleştirdiği deney. 67 metre uzunluğundaki çelik telin ucuna asılı ağır küre dünyanın dönmesiyle oluşan etki sonucu salınım doğrultusunu değiştiriyor. Ve bunu izleyenler dünyanın döndüğüne tanıklık eden ilk kişiler. Hareket eden bu salınım doğrultusunu ve tam çemberi bitirme süresini hesaplayabilirseniz yerküre üzerinde hangi enlemde olduğunuzu da bulabilirsiniz. Ayrıca enleminizi kutup yıldızına bakarak daha kolay öğrenebilirsiniz ama bu başka bir videonun konusu olsun. Yerin dönme süresini kesin olarak hesaplamadan önce yeryüzünün eski çağlardaki gün sürelerine gelin birlikte bakalım. Gezegenimiz kabaca 4,5 milyar yıl önce Güneş'in etrafındaki toz bulutu içinde kendisine yer buldu ve dönmeye başladı. Bu dönme etrafındaki ağır elementleri toplamasını ve küresel bir şekle sahip olmasını sağladı. Muhtemelen gezegen formuna ilk ulaştığında kendi etrafındaki bir turunu müthiş bir hızda dönerek 5-6 saat gibi çok kısa bir sürede tamamlıyordu. Ayı oluşturan büyük çarpışma ve diğer etkilerle yeryüzü yavaşlamaya başladı. Canlılığın doğduğu ilk dönemlerde bir gün süresi yaklaşık 18-20 saate kadar uzadı. Güneş etrafındaki yörüngemizde bir değişiklik olmadığından dolayı bu yörünge dönemine sığan gün sayısı daha fazlaydı. 20 saatte bir gününü tamamlayan dünyanın bir yılı 424 gündü. Yavaşladıkça bu sayı azaldı. Geçen yüz milyonlarca yıl boyunca yavaşlamaya devam etti ve günümüzde bu süreyi 24 saat olarak hesaplıyoruz. Evet, bu süreyi belirleyen yine insan. Fakat bir günü 24'e değil de 100'e de bölseydik yine de bir zaman dilimi ölçmüş olacaktık. Yani burada önemli olan sayılar veya bölümlendirmeler değil. Önemli olan bu yavaşlamaya neden olan şey ne ve bu durum dünya durana kadar sürecek mi? Yerin yavaşlamasına ilk neden olan şey ayın kütle çekimi. Bu etki okyanus sularının karayla ve yerin iç katmanlarıyla magmanın da çalkalanarak sürekli sürtünmesine neden oluyor. Diğer yandan güneşin ve ayın kütle çekimi direkt olarak gezegenimizin üzerinde etkili oluyor ve onu resmen dönmesin diye tutmaya çalışıyorlar. Neyse ki bu savaş milyarlarca yıldır yavaş yavaş devam ediyor. Aksi takdirde dünya olması gerekenden çok daha hızlı şekilde yavaşlar ve güneşle dönme dolanma kitlenmesi adı verilen pozisyona gelirdi. Böylesi oldukça sıra dışı olurdu çünkü dünyanın bir tarafından güneşi asla doğmazken diğer tarafında gökyüzünde sürekli aynı yerde çakılı kalır. Ay da aynı şekilde bir kıtadan hiçbir zaman görülmezken diğerinde devamlı gökyüzünde kalırdı. Aslında bu durumu ay kendince yaşıyor. Bu sürekli ayın tek yüzünü görmemize neden olan etki. Aynısını ay ve güneş gezegenimize yapmaya çalışıyor. Ama bahsettiğimiz gibi bu öyle uzun zaman alıyor ki yerin tümüyle durması ancak 50 milyar yılda olacak gibi görünüyor. Bu durum gerçekleşene kadar güneşin yaşamı çoktan sona ermiş olacak. Yerin dönme süresini etki eden faktörler arasında volkan patlamaları, meteor çarpmaları, tektonik faaliyetler sonucu meydana gelen depremler de sayılabilir.
Ayrıca insan yapımı devasa barajlar veya küresel ısınmanın etkisiyle eriyen buzullar gezegenin kütle dağılımını etkilediği için yerin açısal momentumunu etkileyerek dönme süresini değiştirebiliyor. Yerin dönme süresini bize en kesin değerde dünya çapındaki çok sayıda atom saatinin ortalaması alınarak hesaplanan uluslararası atom saati veriyor. Fakat dünyanın dönüşüyle ilgili ana zaman ölçeği evrensel zaman. Bu iki zaman ölçümü arasında fark olduğu görülmüş ve sonuç olarak günlük hayattaki kullanımda sorun yaşamamak için 1961 yılında koordineli evrensel zaman ortaya çıkıyor ve yine atom saatlerinden faydalanılıyor. Uluslararası bir anlaşmaya göre iki zaman ölçeği arasındaki fark 1 saniyeye ulaşmamalı. Eğer ulaşırsa milisaniyeler düzeyinde hassasiyete sahip olan tüm teknolojik aletlerin çalışmasında sorun yaşanabilir. Bu sorun küresel krizler yaratmaz belki ama dikkate alınmazsa ciddi sonuçları da olabilir. 1972'den 2017 yılına kadar yavaşlamadan kaynaklı düzeltmelerle 28 artık saniye uygulamaya konuldu. Düzeltmeler gece yarısı 23.59.59'dan sonra 23.59.60 olarak gösteriyor ve 1 saniye eklemesiyle mümkün oluyor. Bu düzeltmeler yavaşlamanın etkisinden kaynaklı pozitif eklemelerdi. İşin ilginç tarafı dünya büyük pencereden bakınca yavaşlıyor olsa da hızının dönemsel olarak değiştiği biliniyor. Yavaşlama ve hızlanma arası 20 yıllık bir periyot söz konusu. Diğer yandan 29 Temmuz 2022 günü normal bir güne kıyasla daha kısa sürdü. Yani dünya beklenenden hızlı döndü. Eğer bu hızlanma devam etseydi bahsettiğimiz teknolojik arızalar çok daha ciddi boyutlara ulaşabilirdi. Örneğin günümüzde ulaşım insan hayatını etkileyen en önemli unsurlardan biri ve yörüngede yer alan GPS uyduları bu hız değişimlerini hesaba katmıyor. Burada 24 saatlik süreden negatif düzeltme yani çıkarma yapılması gerekiyor. Olası büyük değişimlerde bu uydular işlevsiz hale gelebilir. Yalnızca cep telefonlarımızda kullandığımız navigasyon uygulamaları değil, tüm araba, gemi, tren ve uçak navigasyon sistemleri buna bağlı. Dünyanın bu hızlanma dönemi yapılan son çalışmalara göre 2025-2026 yıllarında sona erecek ve tekrar yavaşlama periyoduna girecek. Hız değişimindeki periyoduna ilişkin çalışmalar ise oldukça yeni. Eğer 20 yıllık periyot sabitse 2040'ların başında dünyanın yeniden hızlanmaya başlaması gerekiyor. Hızlanmaya neden olan etki tam olarak ortaya konulabilmiş değil. Buzulların erimesi, Kuzey Yarımküre'nin rezervuarlarında su birikimi ve Chandler yalpalaması fenomeni olasılıklar arasında. Chandler yalpalaması coğrafi kutupların küçük ve düzensiz hareketlerine verilen bir ad. Normalde bu yalpalama 3-4 metre arasında. Fakat 2017 ile 2020 arasında bu yalpalamanın gerçekleşmediği görülüyor. Sürenin uzayıp kısalmasının doğaya, insana ve çevremizdeki her şeye etkisi oldukça fazla ama elbette çok uzun bir zaman ölçeğinde. Yani milyonlarca yıl içinde tüm canlılığın evrimine ve gün ışığından faydalanmasına etki etmiştir. Bitkiler ve hayvanlar bulundukları enleme bağlı olmakla birlikte gece süresi boyunca farklı, gündüz süresi boyunca ise farklı hormonlar salgılar. Büyüme, gelişme, avlanma, üreme gibi tüm yaşamsal faaliyetler buna göre düzenlenir. Her şey dünya üzerindeki yerimize ve ona ne kadar bağlı olduğumuza göre değişiyor. Yeri gelmişken sıkça sorulan bir soruyu bu videomuzda cevaplamış olalım. Dünyanın küresel olduğunu biliyoruz. Biliyoruz değil mi? Ve bu küre kendi ekseni etrafında saniyede 460 metre hızla dönüyor. Buna rağmen biz bunu niye hissetmiyoruz? Hissedemeyiz çünkü bu hız bize yüksek gibi görünse de açısal hız olarak tanımlanan dönme hızı oldukça yavaş. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Eğer dünyanın dönme hızıyla aynı açısal hızda kafanızı tam sağdan tam sola döndürmek isteseydiniz bunu yapmanız 12 saat alırdı. Cidden sıkıcı değil mi? Diğer yandan yerin çapı ortalama bir insan boyuna kıyasla 7 milyon kat daha büyük. Dolayısıyla bizler üzerinde yaşayan minnacık canlılarız. Yerin kütle çekimi bizi tutuyor ve atmosferde bizimle birlikte dönüyor. Dolayısıyla bu dönüşü, üstelik dönüşündeki değişimleri hissetmemiz imkansız. Bir gün süresinin kayda değer biçimde örneğin 1 saat kadar değişmesini istiyorsanız 140 milyon yıl beklemeniz gerekiyor. Bu hesaptan yola çıkarak bir gün süresinin 30 saate çıkması önümüzdeki 850 milyon yıl içinde ancak gerçekleşecek bir olay. Özetleyecek olursak 24 saatte yapılabilecek çok şey var. Zaman akıp gidiyor ve biz o gün ne yaşamış olursak olalım. Dünya, insanlar ne yapıyor olursa olsun dönmeye devam edecek. İnsanlığın etkisi olduğu doğrudur. Ama asıl etki bir insanın yaşam süresi boyunca bu süreyi nasıl değerlendirdiğiyle ilgili. Kendinize şu soruyu sorun. Sevdiklerinize
ve kendinize zaman ayırmak için bir günün 30 saat olmasını beklemeniz mi gerekiyor? Yoksa buna yarın başlamanız mı? Zaman akıp giderken yeni videoda görüşene dek evrenin ardından koşmaya devam.